Serinin 3. ve umarım son filmi olan 365 Gün Daha'yı siz izlemeyin diye ben izledim. Oh shit. Here we go again. Çoğu kişinin bu saçmalığı izlemesini istemezdim ama gelin görün ki bu film Netflix Türkiye'de en popüler film olmuş. Filmden çok izleyici kitlesinde bir sıkıntı var sanırım. Şaşırtmadı çünkü 365 Gün serisi Wattpad temalı Türk dizilerinin +18'li versiyonu. Rezil senaryoya bir göz atalım. İkinci filmde Laura vurulmuştu. O kurşun yarasıyla hayatta kalması pek mümkün değil ama 3. filmin başında hala yaşadığını öğreniyoruz. Ne yazık ki. Ayrıca Massimo ile evli olması yetmezmiş gibi bir de önceden birlikte olduğu Nacho'ya karşı hisler beslemeye başlıyor. İlginçtir ki bu kadın hep mafyalı zenginlere aşık oluyor. Karısından şüphelenen Massimo ile Laura bundan dolayı kavga ediyorlar falan filan. Nacho Laura'ya olan aşkını ilan ediyor, sonra tekrar birlikte oluyorlar. Massimo ile Laura'nın arası iyice açılır. Laura ailesinin yanına döner ve Nacho'ya aşık olduğunu itiraf eder. Kimi seçeceğini bilemediği için Laura fantezi sınırlarını zorlayarak hem Massimo hem de Nacho ile aynı anda birlikte olduğu hayaller kurmaya başlar. Are you serious? Laura'nın en yakın dostu Olga, Nacho ile birlikte olduğu gerçeğini Massimo'nun öğrendiğini Laura'ya haber verir. Sicilya'ya geri dönen Laura, Massimo ile bir konuşma gerçekleştirir ve Laura'nın bir seçim yapması gerekir. When I was a child, my dad used to read me a book. If you really love something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. If it doesn't, it was never meant to be. Your dad was a wonderful father, and you also will be one day. Are you back, baby girl? What the fuck was that? Massimo'yu mu tercih edecek yoksa Nacho'yu mu? Açıkçası umurumda değil. Ki zaten bunun cevabını alamadan film bitiyor. Buradaki Laura'nın ihtiyacı olan tek şey yoğunlaştırılmış terapi. Belki o zaman mafyanın içerisindeki zenginlerle takılmayı bırakır. Tek korkum 4. filmin gelmesi. Çünkü biz bunu devam ettiririz kafasıyla filmi sonlandırmışlar. Bir 365 güne daha dayanabileceğimi sanmıyorum. Bunu izlemek yerine Twilight serisini baştan sona izlemeyi tercih ederim. En azından o bir film serisiydi. Bu ise... Bu kesinlikle bir film değil. Önceki videomda belirttiğim gibi ikinci filmde olduğu gibi senaristlerimiz diyalog yazmayı bilmediğinden müzik klibi tarzını iyice benimsemişler. Bir pop müzikli montaj bitiyor, diğeri başlıyor. Ve ben filmlerde sözlü modern müzik kullanımlarını hiç sevmem. Ciddiyeti bozuyor ve gerçekçilikten uzaklaşılıyor. 365 Gün serisi ise bunun en iyi örneği. Zaten filmi baştan sona gülerek izledim. Çünkü bu filmi ciddiyetle izlerseniz beyin devrelerinize kalıcı hasarlar verebilirsiniz. +18 sahneleri hiç değinmiyorum. Hani güzel bir olay örgüsü olsa bu sahneleri de aralara yerli yerinde düzgün bir şekilde yerleştirseler buna bir lafım olmazdı ama öyle değil. Bir de rahibelerin gözüktüğü bu sahne var. Herhalde onları da filmi izlerken dinden çıkmayalım diye yerleştirmişler. Filmden çıkardığımız ders. Asla Laura gibi ne istediğini bilmeyen celladına aşık olmuş bir ruh hastasını örnek almayın. Massimo için de bunu söyleyebiliriz. Bir kadını kaçırıp 365 günde bana aşık olacaksın diyen bir zihniyetten ne beklersin ki? İşin trajikomik kısmı Massimo'nun hayranlarının fazla olması. Terapi şart. Gerçekten bu film niye Türkiye'de ilk sırada? Hadi onu da geçtim. Neden Netflix fena olmayan birçok yapımı iptal etti ve bu saçma sapan seriye hala devam ediyor? Neyse artık daha fazla sorgulamayacağım. Polonya tüm dünyaya bir iyilik yap ve şu seriye artık bir son ver. Bu filmi çekecek oyuncuların ve bütçen varsa onu bana ver, sana Oscar'lık film çıkarayım. Şaka bir yana kötü filmlerden bile sinema hakkında birçok şey öğrenebileceğimizi savunan biri olarak Green'in 50 tonu 365 gün tarzı filmleri hiçbir şekilde kimseye önermiyorum. Aşk hikayesi izlemek istiyorsanız bunun yerine gidin Twilight'ı izleyin daha iyi. Yok ben kaliteli bir şeyler izlemek istiyorum diyorsanız Emily, La La Land, Her gibi romantizm konulu filmleri izlerseniz kendinize daha çok şey katarsınız. Benim gibi aşk filmlerini pek sevmeyen biriyseniz ve daha realist konular barındıran hikayeleri seviyorsanız son zamanlarda izlemiş olduğum Blackbird dizisini kesinlikle tavsiye ederim. Bu yılın en iyi mini dizisi olabilir. Darısı Güç Yüzüklerinin başına. X adlı korku filmi de +18 sahneler bulunduruyor ama bu 365 gün filmine göre 1000 kat daha kaliteli bir film. X film incelemesi için bu videoyu izleyebilirsin.